Abim yarın seçim olsa hangi lidere oy verirsiniz? AKP. İmamoğlu hizmet etmiyor mu? Etmiyor. Görüyoruz işte ortada her taraf. Bir parkımız var burada 2 senedir hala bitmiş parkı açamadı. Her tarafta Cumhurbaşkanı'nın icraatları var. CHP'nin icraatlerini görmüyor musun? Onların icraatlarına Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Abim yarın seçim olsa hangi lidere oy verirsiniz? AKP. Neden abi? Öyle abi. Tercihim. Abi Kılıçdaroğlu varken Kılıçdaroğlu'dan bir şey görmedik yani. İmamoğlu hizmet etmiyor mu? Etmiyor. Çünkü ben geçenleri HGS şeyim bitmiş. Son şey tarihi. Otobüsten indirirler mesela. Evet. Peki abi beton döktü biliyorsunuz. Nereye? Sancaktepe metrosu. Beton mu döktü? Evet. Beton dökmez abi. Dökmüyor beton. Mansur Yavaş'ı beğenmiyor musun? Mahsur Yavaş. Ben burada yaşıyorum. Mahsur Yavaş'la işim yok benim. Meral Akşener? Meral Akşener'den de işim olmaz. Peki. Peki çok teşekkür Program oluyor. Hani şimdi seçim var ya 2023'te. Ne diyor? Enflasyonu durduracağım. Hayat pahalılığını bütün partiler. Hayat pahalılığını önleyeceğim. Vatandaşa refah payı sağlayacağım. İşsizliği önleyeceğim. Böyle bir şey var mı? 100 yaşında dedeye sor. Böyle bir şey var mı? Türkiye'de illaki sorunlar olur. Ben bu işleri kafam çalışır. 40 liralık ya 85 lira. Nasıl enflasyon düşüyor diyor. Bana söylesin. Hangi lidere oy verirsiniz siz seçim olsa? Ben hiçbirine vermiyorum. AK Parti'ye de verdim. Hepsini vermiyorum. Siz yarın seçim olsa hangi lidere oy verirsiniz? Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimseye oy vermeyiz. Neden? Kılıçdaroğlu Ya Kılıçdaroğlu'na 3 tane koyun versen ikisini geri getirmez ya. Kılıçdaroğlu kim ya? Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyor mu? Görüyoruz işte ortada her taraf. Bir parkımız var burada 2 senedir hala bitmiş parkı açamadı. 2 sene oldu. Ümraniye'nin bitmiş parkını açamadı 2 yıl. Siz yarın seçim olsa hangi lidere oy verirsiniz? tabii ki Cumhurbaşkanlığı. Niye abi? Niyesi var mı? Her tarafta Cumhurbaşkanı'nın icraatları var. AK Parti'nin icraatları var. CHP'nin icraatlerini görmüyor musun? Onların icraatlarına bir şey demiyorum. Yaptıkları, AK Parti'nin yaptıkları ne vardı? Bugün metroyu kapattılar. Ne icraat açtılar? Bütün AK Parti'nin şeylerini yapmaya çalışıyorlar ama ne başaramıyorlar. Heykeli görmediniz mi? Heykel. Ya onların işi gücü zaten heykel. Heykel yani. Tamam. İmamoğlu'nu beğenmiyor musun? İmamoğlu tamamen hiç beğendik bir tarafı yok. Tamamen sahaya oynuyor, insanlara oynuyor. Yalancılıkta hiçbir zaman peynir ekmek gemisi yürümüyor. Görüyoruz. Allah Allah. Peki ben bir şey soracağım. Muhalif kanallarda böyle sorduğun zaman hep CHP'li konuşuyordu. Ya da AK Partili yobazlar konuşuyordu hani. Yok muhalif soruyorum ya. Devam edelim bakalım başka ne yıldızlar, cevherler var. Devam edelim. Abi yarın seçim olsa hangi lideri desteklersin? Herhalde Erdoğan. Niye abi? Yahu adam ortada çalışıyordu ondan. Peki. Merhaba abi. Abi yarın seçim olsa hangi lideri destekler? Yarın seçim olsa hangi lideri destekleriz? Hangi lider? Ya şimdi ikide bir bu şu güçlendirilmiş parlamento sistemi diyorlar ya. Ben bundan anlamadım. Deprem mi oldu da bu hasar mı gördü? Bu parlamento sistemi. Bunu güçlendirmeyelim. Bunu yıkalım abi. Yenisini yapalım. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem eskiden eğer insanlara bir çare oluyorduysa bu kasalar atılmazdı. Biz eskiden siz gençlersiniz. Biz eskiyi çok... Ecevit'e. Bak ben kişi olarak fark ettirmiyorum yani. İnsanları kişi olarak yargılamıyorum. Kişilere takılmamak lazım. Ben eskiden şu İstanbul'da Kazım Karabekir'de oturuyorum. 3 ay evde su akmadı. Yangın olsa vallahi akacak su yoktu ya. Bunu eskiler biliyor, çok iyi biliyor. Şimdi ikide bir gün güçlendirilmiş parlamento... Muhalefet parlamenter sistemi geri getireceğiz diyor. Hatta Meral Akşener ben başbakan olacağım dedi. Geri gelsin. 60 senedir bu parlamenter sistemdeydi. Ne yaptı ki? Parlamenter sistem ne yaptı biz? Ancak geriye götürdü. Şimdiki ben kişiye takılmam. Başkanlık olsun ne olursa olsun kişiye takılmam. Tayyip Erdoğan mesela bu kalıcı bir insan değil. Gelip gider. Maksat olan iyi yönetim. Kanunların iyi çıkması ve bunun yönetilmesi. Parlamenter sistemde her kafadan bir ses çıkar. Kanun çıkmaz. Atarlar, parlamento toplanmaz, bakanlar toplanmaz, hiçbir yasa uygulanmaz. Ben bunları biliyoruz arkadaş. Onun için ben bu düzenden yani memnun muyum? Kötüye karşı çok iyiyim. Başkanlık sisteminden memnunsunuz. Peki yarın seçim olsa hangi lider oy verirsiniz? Ben yarın seçim olsa gene aynı düzene oy veririm abi. Kişiye bakmak. Kılıçdaroğlu'na oy vermez misin? Kılıçdaroğlu ben kişiye yargı tutmuyorum ama CHP. CHP'nin bir hukuatı vardır abi. Niye biliyor musun? Nedir? Benim yaşlardaki veya 40'ın üzerindeki kişilere sorun. Ergün Göknel olayı denilen bir olay vardır. İSKİ Genel Müdür. Bu adam İstanbul'da su akmazken İSKİ Genel Müdürü'nde karı değişiyordu. Biliyor musun? Karı değişti. Evet, 25 senelik 30 senelik karısını 19 yaşında bir kızla değişti. Karısı da gitti onu şikayet etti. Bunun bir vukuatı var abi. Ama şimdi neden? İstediğiniz yere bakın. İstanbul'da halbuki parmağı savuruyordular. Tayyip Erdoğan bu memlekete geldi. İstinanca derelerinden 40 kilometre yolundan buraya İstanbul'a su akıtmıştır. Yani ben Tayyip Erdoğan meselesini konuşmuyorum. Ama şu güçlendirilmiş parlamenter sistemi nedir yani? İmamoğlu'nu beğenmiyor musunuz?
Abi ben İmamoğlu'nun bu memlekete belediye başkanlığı yapabilir ama Türkiye büyük bir devlet. İyi belediye başkanlığı yapıyor mu? Ya şu ana kadar bir iyiliğini bir şey görmedik yani. Bir şey görmedik yani aşırı derecede bir eskinin bıraktığı şeyleri topluyor. Yani metroları çalıştırmaya çalışıyor. Hala da bir şey de gördüğümüzde yok. Yani metro dersen AK Parti zamanında geldi. Bir şeyler yapıldıysa bu zamanda geldi. Fazla anlatmaya gerek yok. Peki Kılıçdaroğlu başarılı olmaz. Abi Yani ben- kişi olarak. Ben kişi olarak yargılamıyorum. Kişi olarak hiçbir zaman yargılamam. Kılıçdaroğlu iyi bir adam olabilir ama iyi adam olmak devlet yönetmek değildir. Devleti adam yönetir. Biraz karizma lazım, biraz şey. Dünyayı görmüyor musun? Dört etrafından kobra ilanı gibi sarmışlar. Adamlar yutmaya çalışıyor seni. Onun için bu memlekette kişi değil, yönetici lazım abi. Yönetici. Tek kalemden çıkacak arkadaş. Her kafandan bir söz çıkmayacak. Peki şu anda açlık var mı? Ha açlık mı? Çalışmayana açlık var. Çalışana açlık yok. Adam çıkmış diyor ki benim cebimde 20 lira var diyor ya. Hala 17 yaşındaki çocuk sen fabrikatör kadar para mı cezdireceksin cebinde? Çalıştığında para mı koydun? Böyle bir şey yok abi ya. Böyle dünya sistemine ters ya. Bu adama trilyon para versen o genç yaşında o adam çalışmıyor ki. Ya 40 senedir çalıştık. Gene de çalışıyoruz ya. Bir emekli oldum ya. Yetmiyor diyorlar. Neyi yetmiyor ya? Kullanmasını bilirsen yeter arkadaş. Kullanmasını bilirsen dünyalar sana yetmez. Adam var günde 100 lirayla geçiniyor. Adam var 100 trilyonla geçiniyor. Peki Ya. gençler bunun farkında mı? Abi gençler hazır yemanın peşinde biliyor musun? Bunu hepsine şey yapmıyorum yani bazıları çıkıyorlar kışkırtma yapıyorlar yani. Ya çalışmadan para kazanmak sistemi var mı ya? Çalışacaksın para kazanacaksın. Adam 15-20 senedir çalışıyor. Bir sene çalışan bir kişiyle 15-20 sene çalışan adamın aynı seviyesi olur mu? Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi nasıl? Deprem oldu da bu hasar mı gördü? Buna direkt mi atacağız? Kardeşim bunu yok edelim. Yıkalım bunu. Neyin peşinde? Yani muhalefet parlamenter sistemi geri getirerek ne yapmak istiyor sizce? Abi bunların tek gayesi biliyor. Kincilik. Bu kişinin 18 sene 20 senedir başarısını çekememezlik. Ya sen de yap. Sana destek verelim. Bundan önce biz Demirel'e verdik, Ozal'a verdik. Ondan sonra Erbakan'a verdik, şuna verdik, buna verdik ama en iyisini ben bunu gördüm arkadaş. Ben Artvin'e gidiyorum. 1500 kilometre yol gidiyorum abi. Kontağı buradan açıyorum. Hiçbir araba sollamadan gidiyorum. Bundan 15 sene önce gittiğim zaman 20 tane kazayla karşılaştım abi. Ben İzmir'e gitmeme gerek yok. Ne İzmir'inden bahsediyorsun kardeşim? Nereye gidiyorsun şimdi? 20 saate gidiyordun. 20 saate gidiyordun. Neyi anlatıyorsun? Abicim bir şey Ya sorabilir her miyim? kafadan bir şey konuşmayın. Abicim. Her kitap. Yok arkadaş. Buyur abi söyle. Sorayım mı? Şimdi Söyle abicim canım. yol çok güzel. Allah razı olsun. Tamam. Ama bu Çanakkale Köprüsü'nün geçişi 150 lira. Tamam. Benzin 8 lira. LPG 6 lira. Arabada %600 vergi var. Ya bak arkadaş. Biz bu arabayı nasıl alacağız abi? Arabayı çalışırsan alırsın. Oturarak araba alınmıyor. Hesabını yapayım ben sana abi. Şimdi Ya ben hesabını lise sonu bilmem. öğrencisiyim. Şimdi Üniversite arkadaşım bak senin yaşında benim de çocuğum var tamam mı? Bu kişiler hazır neyi gördüyse de diyor ki bunlar olacaktı diyor ya. Bundan önce niye olmadı arkadaşım ya? Kasalar havadan geliyordu ya. Abi yaptığı güzel işler de var. Allah razı Ya olsun. arkadaşım- Ama artık limiti doldu. Dostum limiti doldu değil. Bir kişi bu memlekette Tayyip Erdoğan'ı sevmemezlik meselesi şu. Bu memlekette yaradanını sevmiyor abi. Zorla Tayyip Erdoğan'ı sevdiremezsin ki. Sen sevmeyebilirsin. Duyuyorum Cumhurbaşkanı ama benim Arkadaş, artık ben de defalar önceden bak bu seviyordum abi. mikrofon bana tutulduğu müddet içinde bana Kaç yaşındasın? kişileri Ben yargılamıyorum. 17 yaşındayım. Önceden ne zaman seviyordun? Ben abi önceden küçükken seviyordum. Güzel işleri vardı ama şimdi İzmir'den Karadeniz İzmir bırakacağım. Şimdi diyelim üniversitem bitti abi. Ben işe başladım. Alacağım maaş 3000 lira zaten. Niye? Yani misal olarak veriyorum. Belki daha büyük de olabilir tabii ki ama ortalama 3000 Ya, lira asgari İzmir ücret aldım diyelim. Asgari ücret ne biliyor musun? Gel. konuşma.